Hazır Kagurabachi serimiz yılbaşı arasına girmişken ve 107. sayı da çıkmamışken ben de düşündüm ki bugüne kadar yapmış olduğum bütün Kagurabachi manga seri incelemelerini tek bir videoda buluşturarak hem sizlerin hem de bu kanalla, yani Blade of Kagurabachi kanalımla yeni tanışan potansiyel izleyici dostlarımızın seriye daha adaptif hale gelmesi ya da bu seriyi tıpkı benim gibi başına takip eden sizlerin de seriyle ilgili kafanıza takılan ya da anlık olarak merak ettiğiniz şeyleri tekrardan anımsayabileceğiniz derleme bir içerik olmasını istedim ve bugünkü bölümü sizlere bu motivasyonla hazırlamaya karar verdim. Bununla birlikte önden ufak da bir beğeni de alırsam tadından yenmez. O zaman sizi Kagurabachi manga serisi incelemesiyle baş başa bırakıyorum. Katana yalnızca bir silah değil, doğru zamanda ve doğru amaçla kullanıldığında kaderi şekillendiren bir irade sembolü, ama yanlış amaçlar için çekildiğinde sadece yok oluşu getirir. İşte Kagurabachi yolculuğumuzun ilk durağı olan Soja Arc tam da bu ikilemin üzerinde yükseliyor. Bu arc boyunca hem ana karakterimiz Chihiro Rokuhira'yı tanıyoruz hem de serinin evreninin temellerine adım atıyoruz. Hazırsanız bu kanlı ama bir o kadar da duygusal yolculuğa birlikte bakalım. Chihiro, babası Rokuhira'nın izinden gitmeye çalışan genç bir kılıç ustasıyken babasının Yakuza ve büyücüler tarafından öldürülmesiyle hayatı paramparça olur. Artık elindeki kılıç sadece bir silah değil, kaybolmuş bir anlamın arayışıdır. Versus Soja Arc, Chihiro'nun bu yolculuğunu adım adım işler. Her bir panelde onun iç çatışmasını kılıç tekniklerindeki keskinliğiyle birlikte hissederiz. Bir yanda babasının mirası, diğer yanda içini kemiren intikam arzusu. Adalet mi yoksa intikam mı sorusu bu arkın kalbinde yankılanır. Soja ile olan mücadelesi bu iki uç arasında gidip gelen bir savaş gibidir. Seri burada adeta Talk no Jutsu kavramını tersine çevirir. Çünkü Kagurabachi evreninde konuşmak değil, eylem kazanır. Gelelim Soja'ya. Kendini merkeze alan, hırsına tutsak bir karakter. Rokuhira'nın ideallerine karşı çıkan bu adam gücü kontrol etmeye çalıştıkça kendi yıkımını hızlandırır. Ama bu onu sıradan bir kötü yapmaz. Tam aksine stratejik zekası ve taktiksel öğrenme gücüyle savaş sahnelerinde her an bir tehdit olarak yerini alır. Rokuhira bu evrenin temellerini temsil eder. Katana ve sorumluluk arasındaki o ince çizgi onun karakterinde vücut bulur. Çünkü kılıç onu kullananın ruhunu taşır ve ancak bu sorumluluğu gerçekten kabul edenler nihai huzura ulaşabilir. Char karakteri Chihiro için adeta kaderin biçtiği bir yol arkadaşı. Sahip olduğu yenilenme gücü, Soja ile olan bağlantısı ve ruhsal derinliğiyle serinin duygusal dengesini sağlar. Onun varlığı Kagurabachi'nin sert dünyasında küçük bir umut ışığı. Azami ve Shiba ise toplum düzeninin iki farklı yüzünü temsil eder. Azami temkinli, sistem odaklı ve Chihiro'yu kontrol altında tutmak isteyen bir figürken Shiba ruhunun tüm enerjisini karanlığa karşı koymaya adamıştır. Serinin toplumsal dokusu burada gerçekten derinleşiyor. Son olarak katana kavramına değinmeden geçemeyiz. Kagurabachi evreninde katana sadece bir savaş aracı değil, sahibinin ruhunun devamı gibidir. Her kural, her güç detayı, her teknik titizlikle işlenmiş ve bu sayede Kagurabachi dövüş mangası olmanın ötesine geçip bir usta çırak felsefesi sunmaktadır. Ark'ın sonunda yer alan anlaşma teması ise bana Chainsaw Man'daki iblis anlaşmalarını hatırlattı. Bu detay serinin ilerleyen bölümlerinde çok daha karanlık yerlere gideceğinin habercisi. Versus Soja Arc, Kagurabachi'nin dünyasına açılan ilk kapı. Hem karakter gelişimi hem de evrenin temelleri açısından kusursuza yakın bir başlangıç sunuyor. Versus Soja Arc'taki mücadelenin ardından Chihiro babasının miraslarından olan Bulut Oyan'ı parçalamış, Soja yaşadığı güç arzusuyla kendi sonunu getirmiş, daha da önemlisi Kamunami Birliği'nin yaşam sözleşmesiyle ve antik kılıç taşıyıcılarıyla baş başa kalmıştık. Ama asıl hedefimiz Rakuzaichi müzayedesindeki Magatsumi, diğer adıyla Shinichi'yi geri almaktır. Hikayemiz Hakuri Sazanami ile başlıyor. Kendi soylu ailesi tarafından kovulmuş bir genç. Sazanami klanı insan ticaretiyle zenginleşmişti. Rakuzaichi adlı karanlık bir müzayede salonunda insan ruhlarını satıyorlardı. Ama Hakuri bu pisliğe göz yummadı. Büyü gücü zayıftı, emirleri sorguluyordu ve ailesinin gözünde faydasızdı. Sonuç
Sürgün. Ama kader onun için başka planlar yapmıştı. Bir gün Chihiro Rokuhira adında bir adamla karşılaştı. Tokyo sokaklarında Genichi Sojo ile savaşan bu adam Hakuri'nin gözünde gerçek bir samuraydı. Çıkar için değil, adalet için savaşan bir savaşçı. Sojo'nun ölümünden 18 gün sonra Hakuri bir kızı Yakuza'dan kurtarmaya çalışır. Ama sonunda kendisi esir düşer. Tam her şey bitecek sanırken Chihiro gelir. Tek bir enten darbesiyle tüm çeteyi biçer ve Hakuri'yi kurtarır. O an iki kader birleşir. Hakuri ailesinin yarattığı Rakuzaichi'yi yok etmek istediğini itiraf eder. Chihiro ise babasının mirası ve lanetli kılıçların yüküyle yaşayan bir adam olarak ona inanır. O andan itibaren sürgün ve asker yan yana yürür. Ama huzur uzun sürmez. Hiyuki Kagari, Kamunabi'nin en güçlü büyücüsü, Chihiro'nun önüne çıkar. Mesajı nettir. Hiç kimse büyülü kılıçlara sahip olamaz. Onlar Kamunabi'ye aittir. Yani devletindir. Alevlerle yırtılan havada şiddetli bir düello başlar. Chihiro hayatta kalmakla ilkesine sadık kalmak arasında sıkışır. Hakuri ise korkmasına rağmen savaş meydanına atılır. Ve o an Chihiro için her şey değişir. O çocukta korumaya değer bir ışık görür. Kılıç taşımanın anlamını hatırlar. Güç sadece adalet için kullanılmalıydı. Chihiro ve Hakuri, Rakuzaichi'nin karanlık sırlarını ortaya çıkarmaya başladıkça gerçek yüzle karşılaşırlar. Kiyura Sazanami, Hakuri'nin babası. Bu yozlaşmış düzenin efendisidir. Ve o yasaklı kılıç Shinichi'nin koruyucusudur. Chihiro Sazanami malikanesine sızar ama Kiyora hazırlıklıdır. En güçlü büyücülerini çağırır. Toğ birliklerini ve avcılar bir anda av haline gelir. Hakuri ise kendi ailesinin dehşetiyle yüzleşir. Kardeşi Soya sevgi kisvesi altında ona işkence eder. Hatta Hakuri'nin dostu Hinao'yu öldürmeye kalkar. Ama o an yılların öfkesi ve acısı Hakuri'nin içinde patlar. Chihiro ve Shiba'nın desteğiyle hayatta kalır ve ilk kez kendi değerini fark etmeye başlar. Yıllarca korku ve suçluluk içinde yaşayan Hakuri sonunda kendi gücünü uyandırır. Ama bu sıradan bir güç değildir. İki farklı büyü türünü aynı anda kullanabilir hale gelir. Tıpkı babası Kiyora gibi. Depo büyüsünü yani Storehouse'u miras alır. O an artık bir sürgün değildir. Bir savaşçıdır. Kaderini kendi eline alır. Bu sırada Chihiro Kiyora ile yüz yüze gelir. Bu sadece bir dövüş değil, bir kuşak savaşıdır. Babaların mirasıyla oğulların iradesi çarpışır. Chihiro'nun ruhu yanar. Ente'nin siyah alevleri parıldar ve Hakuri'nin desteğiyle Chihiro son darbeyi indirir. Kiyora ölür. Sazanami hanedanlığı çöker ama zafer kısa sürer. Kiyora ölmeden önce yasak kılıç Shinichi'yi yani gerçek adıyla Magatsumi'yi serbest bırakır. Güzel ama ölümcül bir çılgınlık. Dünya yanarken Chihiro ve Hiyuki güçlerini birleştirir. Toz dindiğinde Kiyora ölmüştür. Rakuzaichi yok olmuştur. Ama Shinichi hala oradadır. Çok tehlikelidir. Serbest bırakılamaz ve Chihiro kararını verir. Bir zamanlar düşman olarak gördüğü Kamunabi'ye katılır. Amacı bellidir. Shinichi'yi mühürlemek ve bir daha kimsenin eline geçmemesini sağlamak. Karanlığı yok etmek istiyorsan onun gizlendiği yerde durmalısın. Sonuçta Bulut Oyana da Kiyora ile olan mücadelesi sırasında tam anlamıyla veda etmişti. İçten içe biliyordu ki o da tıpkı Shinichi gibi varlığıyla tehdit oluşturuyordu. Babasının ruhunu Hishaku'ya olan intikamını temsil etse bile. Ki bu gidişata okurken bayıldım çünkü 3 büyük shonen'de olduğu gibi gerçekçilik algısından kopuk karakter yazımı yerine Hunter x Hunter içerisinde özellikle Gon üzerinden gördüğümüz bu yazım biçiminin Chihiro'ya başarılı bir şekilde yansıtılması, karakterin serideki varlığının getirdiği uyumun korunması beni bir kez daha bu seriye çekmeyi başardı. Ve artık yalnız değildir. Hakuri Sazanami, o sürgün çocuk artık onunla yürür. İkisi birlikte yeni bir yola çıkarlar. Dünya kanla kuruldu. Tanrılar insanları kılıçla cezalandırdı. Ama biri çıktı. Benim kılıcım kimseye hizmet etmez. İşte o an tarih yeniden yazıldı. Rakuzaichi olayının ardından Chihiro yeni ittifakı Kamunabi ve Hakuri ile beraber ana hedefe odaklandı. Shinichi'yi etkisiz kılmak ve Hishaku'yu durdurmak. Master Swordsman uyanmadan önce. Bu derin mücadele içerisinde yer alan karakterlerimizin özelinde gerçekleşen değişimlere bu amaç çerçevesinde değinmeye başlayalım. Bu ark içerisinde Chihiro'nun hem benliğiyle hem de gücüyle adeta gelişimin son halini yansıttığını söylemek isterim. Özellikle Hirohiko ile olan mücadelesinde içindeki canavarla yüzleşmesi, babası Kunoshige gibi yaptıkları her ne kadar iyilik için olsa da gurur duymaması beni derinden etkilerken şunu anlamamı sağladı. O, babası gibi gerçekliğin farkına tamamen varabildi. İçindeki intikamın yarattığı bencilliği aşarak, sorumluluk kavramı çerçevesinde. Ek olarak
babası ve Seitei Savaşı hakkındaki gerçekleri öğrenmesinden sonraki yaşadığı sorgulama süreci de karakterde beklediğim derinliği bana sağladı. Ayrıca kılıç kullanımı konusunda kendini geliştirme çabası, Iai aksaflık stilini öğrenmeye çalışması da bu derinliğe yaraşır aksiyon dozunu sundu. Son darbe olarak da Seiichi Samurai'a Kunoshige'nin hep ifade etmeye çalıştığı gerçeklik kavramını göstermesi, kendi ruhuyla da barışma adımları atması bu ark özelinde görmek istediğim duygu yoğunluğunu arşa çıkardı. Kunoshige'den sözü açmışken kendisinin her ne kadar sorumluluk kavramı içerisindeki hakimiyetini övsek de aslında bu sorumluluk yükünün sebebinin yine kendisinin hatası olduğunu görmek, Magasumi'ye ve onun lanet riskine rağmen üstün körü bağladığı umudunu planları sayesinde okumak bana şunu hissettirdi. Yine de yaptığı hatanın farkına varıp bunu düzeltmek için ek yöntemlere başvurmuş hiç olmazsa. Bazı serilerdeki karakterler gibi ne olursa olsun o senin eserin dememiş yani. Hatalarına rağmen yaptığı iyilikler içerisinde şunu söylemek isterim. Rokuhira adamdır. Gelelim diğer yükselen yıldızımız Hakuri'ye. Rakuzaichi ark içerisinde tanıdığımız o korkmuş çocuğun kahramanlığa doğru evrilişini okuyoruz adeta. Resmen Chihiro abisini örnek alıyor desek yeridir. Kullandığı depo büyüsü kısıtlandığında bile içindeki kahramanın alevlenerek Kamunabi üstünü korumaya çalışması olsun, Chihiro'ya sağladığı destek olsun, serinin hep övdüğümüz gerçek kahraman hissiyatını yeniden filizlendirdi. Rakuzaichi demişken bir de Hikuri'ye laf açalım. Hikuri'nin Chihiro'ya Kamunabi'deki hokkabazlara karşı arka çıkması güzeldi. Bir müttefikten beklediğim hissi sunsa da keşke şu alev kemiğinin sırrına da biraz olsun aydınlık gelseydi. Gerçi ark içerisinde daha yolumuz uzun olduğu için yakında onun da bu alanda parladığı bölümleri görürüz diye düşünüyorum. İttifak demişken Samura'nın koruyucusu olan Masubi ekibi de beni etkilemeyi başardı. Gerek fiziksel güçleri gerekse mühürler konusundaki bilgileri gayet güzel bir ilerleyiş sunuyordu ark içerisinde. Güç övmeye başlamışken Seitei Savaşı'nın yıldızı Kumayuri'nin sahibi Uruha'ya sırayı verelim. Uruha'nın Kunoshige'den devraldığı onur ve sorumluluk indeksini Seiichi Samura üzerinde kullanışı olsun, Kumayuri üzerindeki hakimiyeti olsun efsaneydi. Chihiro'ya olan bağlılığını da görmek güzeldi. Kunoshige'ye duyduğu saygıyı en net resmeden kısımdı. Hadi biraz da serimiz içerisindeki delillere gelelim. Sojo'dan sonra seviyenin uçuklaştığını hissettiğim ve adeta My Hero Academia'daki Tomura karakterine benzettiğim Hirohiko karakteri arkın barındırmak istediği gerilimi bana hissettirmeyi başardı. Fikirleriyle Chihiro'nun zihnini darmaduman etmekle kalmamış, sahip olduğu çılgınlık seviyesiyle adeta katliamın vücut bulmuş haliydi. Chihiro'dan yediği dayaklara rağmen sahip olduğu uçukluğu taktiksel zekayla da birleştirip görsel şölen sundu ark içerisinde. Özellikle tiyatro kısımlarındaki dövüş sekansları için konuşmam gerekirse. Utanmasa bir de Chihiro'yu arkadaşı belleyecek namussuz. İlişkilerden bahsetmişken ark temelindeki baba kız ilişkisine girelim. Seiichi ve Iori Samurai ikilisi kesinlikle bu amacı net bir şekilde olabildiğince dramatik bir şekilde bizlere yansıtıyor. Özellikle bu ilişkinin bir diğer önemi de Seiichi'nin Seitei Savaşı sonunda sahiplendiği motivasyonun arka planını görebilmemizi sağlaması, adeta tek kişilik intihar mangası diyebileceğimiz planını öğrenebilmemiz için kapıyı aralaması müthişti. Yani Seiichi'nin motivasyonuna, duygu yoğunluğuna tıpkı Kunoshige'de olduğu gibi hak versem de sonuçta kafasındaki plan asla Magasumi lanetini evrenden kovmayacak. Aksine kısır döngünün adresi olacak. Neyse ki Chihiro gibi parlak dehalarımız var da kör göze parmak soktu. Anladınız mı? Neyse. Iori de sahip olduğu geçmişi yaşamayı seçerek içindeki Tobimune'yi uyandırmıştı. Serinin yansıtmak istediği kaderin senin eylemlerindir mottosunu başarılı bir şekilde ele alarak. Chihiro ve Hakuri karakterinden sonra. Kızda da bayağı cevher varmış yalnız. Dövüş sahnelerinde destan yazdı neredeyse. O kadar Seitei Savaşı etkileri dedik. Yuro ve Hishaku ekibinden bahsetmezsek olmaz. Açıkçası sahip oldukları planın özellikle Yuro özelinde ele aldığımızda Kunoshige ve Shiba ile olan geçmiş ortaklığından doğmasını saymazsak klişe sınıfına girdiğini söylemek isterim. Yani Yuro'nun amacını kısaca özetlesek kaostan gelecek yaratmak olurdu. Tıpkı One Piece evrenindeki Blackbeard'da olduğu gibi. Bu konu hakkında detaylı bir video fikrim var. Haberdar olmak adına kanala abone olup bildirimleri aktif hale getirebilirsin. Yine de Magasumi ile olan etkileşim sahneleri muhteşemdi. Hatta Hishaku ekibinin klişe olarak kabul ettiğim şantaj taktiğini daha da havalı bir hale getirmişti. Magasumi'nin etkileyiciliği demişken Tobimune ve Kumayuri'nin detaylarına iki ayrı videoyla yakında değineceğimi belirterek sadece Ente'nin sahip olduğu öneme bayıldığımı, her ne kadar bilindik olduğunu düşünsem de sunumu açısından etkileyici bulduğumu
sizlere eklemek istiyorum. Kunoshige'nin aile kavramı üzerindeki etkisini sahip olduğu sorumluluk algısıyla birleştirerek seri içerisinde bu gücü yaratması efsane bir histi. Hatta bu önemin Chihiro'ya katmasından korktuğum evrenin asıl çocuğu muamelesini asla hissettirmemesi de bir o kadar kıymetliydi. Chihiro'nun sahip olduğu gerçeklik çizgisini daha da öne çıkarması yazım tarzı olarak hayran olduğum bir başarıydı. Hadi gelelim fırça kısmına. Kamunovi denen hokkabazların evren için ne büyük bir pislik yığıntısı olduğunu görmemiz serideki etkiyi artırdı benim gözümde. Özellikle hain Kaizen'ın en az Sage ve Yura'nınki kadar çarpık planını görmek manga bölümlerini okurken sinir katsayımı artırdı. Neyse ki Azami'de attığı yumrukla aynı fikirde olduğumuzu gösterdi ki bu bana Luffy'nin kutsal ejdere attığı yumruğu anımsattı bir noktada. Arkımız 100. sayısına doğru ilerlerken bir efsanenin daha dirilişini görüyoruz. Ikuto Hagiwara. Seiichi Soujo'nun kurbanlarından biriydi. Ekibini onunla olan mücadelesinde kaybetmişti. Aklını da onlarla beraber yitirmişti. Düşünün, adam kendi ürettiği bir nevi zırh teçhizatını en yakın arkadaşı görüp onunla konuşuyor. Tükenmişliğin vücut bulmuş haliydi derken Kamunovi merkezinde çıkan Yura baskını ona yeniden mücadele ruhunu verdi. Hem de hakkıyla. Bakalım ilerleyen bölümlerde daha da fazla aksiyon alırız artık kendisinden. Bu arka özel olarak bonus kısmı koymak istedim. Çünkü Yura ve Azami beklemediğim birkaç göstergeyi ark içerisinde belli etmiş oldular. Yura sahip olduğu büyü gücünü kullanırken bir kitabı kılıcına saplayarak adeta özümseme yolunu seçmiştir. Bu bana Hunter x Hunter evrenindeki Chrollo'nun Nen tekniğini anımsattı. Diğer yandan Azami'de kullanmış olduğu Coin tekniğiyle Hunter x Hunter manga serisinin Veraset Savaşı arkında yer alan Prens Zhang Lei'yi anımsattı. Belki de Zhang Lei'nin hep öğrenmek istediğimiz Nen hayvanı gücü de benzer bir şekilde işliyordur. Yorumlarda tahminlerinizi alalım. Kagurabachi'nin 100. sayısı heyecanımı seri özelinde iyice artıran, bir noktada olay akışındaki boşlukları kapatmaya yönelik tasarlandığını düşündüğüm bir bölümdü. Hadi bölümün içerisindeki öneme göz atalım. Ekibimiz Kamunobi'deki baskını durdurmak için direnirken Yura, Master Swordsman'la namı diğer Akemura Soga ile beklediği yüzleşmeyi gerçekleştirir ki bu yüzleşmenin önemlerinden birisi Master Swordsman'ın Konosuke Rokihira'nın kardeşi olmasıdır. Bu da ömürlük sözleşme öncesi Konosuke'nin büyülü kılıçları yaratırken Magatsume özelinde düşmüş olduğu hatayı net şekilde açıkladı bizlere. Yura'nın kendisine hayran olması da cabasıydı bölümün. 18 yıl boyunca yer altında tecrit altında tutulmasına rağmen bilincinin net ve berrak olması onu düşmanına karşı hayran olmaya yöneltti. Master Swordsman'ın fikir dünyasının keskinliğini, içindeki savaş açlığını okumakta efsaneydi. Yura'nın önceki bölümlerde Magatsume ile ruhani bağını Salak Kaizen sayesinde yönlendirmesi bu bölümde gerçekleşen karşılaşmayla iyice artmış. Magatsume ona geçmiştir ve Master Swordsman'la idealindeki yeni dünyada ortaklık planları açığa çıkmıştır. Bu plan karşısındaki şu anlık tek çıkış yolumuzsa Azami'dir. Shiba, sen bunu nasıl yaptın acaba? Bakalım büyü güç tavan yapmış Azami onu durdurabilecek mi? Heyecan hız kesmeden devam ediyor. Kagurabachi'nin 101. sayısı itibariyle hafif bir tempo düşüşü olsa da olay akışının ilerleyişi yönünden güzel adımlara imza atıldı. Hadi gelin bu bölümün önemli bulduğum anlarına göz atalım. Öncelikle 100. bölüm içerisinde gördüğümüz Azami vs Yura mücadelesinden birkaç panel de olsa görmek güzeldi. Bölüme devam ettiğimizde Yura baskınının yarattığı güç karmaşasını durdurmak, dışarıdaki kılıç ustalarıyla iletişime geçebilmek adına binanın bariyer koruyucusunun fedası beni etkiledi. Hayır, yanlış anlaşılmasın, sanılanın aksine saf kahramanlık ayağıyla değil, kendi çıkarını koruyacak şekilde bunu istemesi beni etkiledi. Serinin gerçekçilik yapısını koruyan güzel bir hamle. Ikuto Hagiwara da beklediğimiz kahramanlığını bizlere göstermeye başladı. Özellikle Hakuri Sazanami'nin büyü güçlerini kendi zayıflayan yönlerine hesaba katarak ele alışı kendisinden beklediğim başlangıçtı. Geri dönüşlerden lafı açınca Shiba'ya da sırayı verelim. 100. bölümde gördüğümüz çağrıya dönüşüyle Yura'yı kapı dışarı etmesi bir oldu. Şimdi Yura'yı bekleyen kaderin iki bekçisi vardır. Chihiro ve Seiichi Samura. İlerleyen bölümlerde Enten Tobimune Magatsume arasında yükselen güç patlaması için şimdiden heyecanlıyım. Bu şekilde yeni bölümün sonuna geliyorum. Kagurabachi serisi yeni bölüme de sakin başlıyor gözükse de verdiği bilgilerle, gördüğümüz mücadele kesitleriyle bizleri heyecana doyurdu. Hadi Kagurabachi'nin 102. sayısında önemli gördüğüm anlara girelim. Yura tıpkı kendisi gibi Seiichi Samura ve Chihiro'nun da ruhsal anlamda değişime uğradığını görmektedir. Tam da istediği değerli rakip profili
profilini bu savaşla herkese gösterecektir. Mücadele ruhunu da yeni ortağına ispatlayacaktır. Master Swordsman'a. Bu amaç ekseninde Kunoshige'nin sorumluluk idealini reddetmiştir. Artık mutlak hakimiyet amacına odaklanmıştır. Master Swordsman'ın fikir ve eylemleriyle bu amaca hizmet edeceğini düşünmektedir. Mücadele kesitlerinden bahsetmek gerekirse Samura, Chihiro, Yura üçlüsü içinde gerçekleşen bu mücadelede Samura'nın Yura'nın kendisinde yarattığı endişe tohumuyla yüzleşirken beklenen kahraman gelmektedir. Shiba, geliş anı efsaneydi. Ek olarak savaş sırasında Yura'dan hasar alan Chihiro'ya Samura'nın Tobumune ile Suzaku uygulaması aksiyon anına heyecan kattı. Bu arada Tobumune ile ilgili detaylı bilgilere hakkında yapmış olduğum videoyu açıklama kısmından izleyerek ulaşabilirsin. Bakalım yeni bölümlerde neler olacak. Yeni bölüm bol aksiyon içeren bir yapıyla bizleri karşıladı. Kagurabachi serisinin 103. bölümündeki önemli detaylara beraber bakalım. Mücadele sırasında Chihiro fark ediyor ki Shinichi içerisindeki enerjiyle kullanıcısını tıpkı Tobumune'nin Suzaku gücünde olduğu gibi iyileştirebiliyor. Üstelik Yura bu gücü ya da savaşta kullandığı 40 ayağı da Shinichi'yi kılıfından çıkarmadan gerçekleştirmektedir. Muazzam bir güç. Bu anormal güç artışının farkında olan Chihiro ve Samura da planı ayarlamış. Tobumune'nin sahip olduğu kutsal alevleri Yura üzerinde kullanmak. Tek çare bu. Çünkü bu alev tüyleri sadece hasarı onarmakla kalmaz, vücudun sahip olduğu anormallikleri de ortadan kaldırır. Yura'nın sahip olduğu güç de dahil. Ek olarak Tobumune'nin sahip olduğu güçlerin detaylarına hakkında yapmış olduğum videoya göz atarak ulaşabilirsin. Bu sayede Yura ve Shinichi arasındaki bağı da koparacaklar. Sebebi ise Yura Magasumi'nin yeni kullanıcısı değildir. Sadece Master Swordsman'ın güç paylaşımıyla vekil görevi görmektedir. Vekil kavramının detayları içinse bu iki videoya kartlardan ulaşarak göz atabilirsin. Kagurabachi'de yeni bölüm hem karakter motivasyonlarına daha hakim olduğumuz hem de aksiyon anlamında beklentilerimizi doyuran adımlar içermektedir. Hadi Kagurabachi'nin 104. sayısındaki detaylara göz atalım. Bölüm içerisinde Yura'nın Seitei Savaşı sırasındaki psikolojik tutumuna şahitlik ederken içinde yaşaran intikam filizlerinin tohumlarını okuma fırsatını yakaladık. Chihiro ile olan savaşının başlangıcından beri gördüğümüz üzere bütün olanların sorumlusunun Kamunabi ve direktiflerine biat eden Kunoshige dahil bütün büyülü kılıç kullanıcılarının olduğunu düşünmektedir ve bunu haykırmaktadır. Evet, barış için kılıçların mühürlenmesini amaçlamış olsa da Yura'ya göre sadece yaşananların ve sonrasında oluşan tehlike dalgasının üzerini örten bir karardan ibaretti. Chihiro tarafına geçersek özellikle aksiyon tarafında öne çıktığını söylemek mümkündür. Chihiro Ente'nin gücü olan Akai'yi kullanarak Tobumune'nin Suzaku gücünü absorbe ederek Yura'nın üzerinde kullanmıştır. Kılıcın Yura'ya saplandığı anlarsa içimin yağları eridi desem yeridir. Ek olarak Chihiro fark etmiştir ki Shinichi'nin gücü ömür boyu sözleşme olmaksızın onu kullanan kişinin ruh enerjisini sömürerek gücünü artırmaktadır. Üstelik kullanıcıların irade gücüne bağlı olarak bu sömürülme ve otokontrol etkisi kişiler tarafından yönlendirilebilir. Kısacası Yura'nın iradesi Rakuzaichi Ark'taki Kiyora'nın aksine kuvvetli olduğu için Shinichi'nin manipülasyonunu kendi lehine çevirebilmektedir. Shinichi demişken Master Swordsman da Yura ile adeta empati kurmaya başlamıştır. Açıkçası ben de bunu düşünmeye başladım. Hatta tıpkı One Piece serisindeki Rocksteady Zebe olduğu gibi hayranlık seviyem arttı. Kunoshige'ye bir yandan kızarken. Master Swordsman, Yura'nın ruhunun arzuladığı, Shinichi'ye güç veren öfkesinin kaynağının kendisi olabileceğine inanmaktadır. Dünyanın istediği gerçek kahraman. Bu sebeple isteği nettir. Yura içindeki gücü ona geri verecek, kendisi de bulunduğu hapisten kurtulacaktır. Bakalım Yura bu gücü verdi mi? Master Swordsman tecritinden kurtulabildi mi? Hayrete düştüğüm, o gün bugün dediğim bir chapter'la karşınızdayım. Hiç oyalanmadan Kagurabachi'nin 105. bölümünün muhteşemliğine dalalım. Yura'nın düşüşüyle beraber Seiichi Samura fark ediyor ki Tobimune'nin alevleri ne kadar güçlense de ona etki etmiyor. Her ne kadar kendisi bu duruma şaşırsa da bizler sebebini biliyoruz. Her şey ömürlük sözleşmede saklı. Sözleşmenin hatta Seitei War'a dahil olan diğer 5 büyülü kılıcın temeli Shinichi'ye bağlı olduğu için Tobimune'nin gücü işlevsiz hale gelmiştir. Ah ulan Kunoshige, sen ne yaptın ya böyle? Samura'nın şaşkınlığı bununla sınırlı kalmaz. Shinichi'nin kınından çıkmadan yere saplanması da durumu daha tehlikeli hale getirmektedir. O aslında sandıklarından daha yakındadır. Yura,
Shinichi'nin acı dolu ıstırabı sonucunda geçtiğimiz bölümdeki yere yığılan Master Swordsman sahnesinin aksine tüm varlığını ona teslim ediyor. Yura hiçliğe sürüklenirken Master Swordsman gökyüzünde yükselerek yeryüzüne geri dönüyor. Magasumi'nin karanlığını çağırdığı, manga panelini bile ikiye ayırdığı kısımlar efsaneydi. Mangaka'nın Magasumi'nin gücünü göstermesi için net ve etkileyici bir hamleydi. Master Swordsman ise bu gücü toplumla kendisini bütünleştirmek için kullanacak. 18 yıl boyunca tecritte kalan, Shinichi'nin fısıltılarıyla sıkışmış ama bir o kadar da net ve rakipsiz bir deha için en iyi yol. Düşünün, adam bu yıpranma payıyla bile fikirlerini keskinleştirmekle kalmamış, Yura'yı etkili bir şekilde ele geçirmenin yolunu bulurken şimdi tam karşımızda bizleri selamlıyor. Kunoshige, Magasumi için tam da adamını bulmuş cidden. Yine de tüm algısının açık olmasına rağmen Kunoshige'nin kılıçları mühürleme sebebini anlamaz. Ta ki onu görene kadar. Chihiro Rokuhira. Bu, İdealler Savaşı'nın Kunoshige'nin isteği dışında anahtarı olan nefer. Bakalım Yura hiçlikte hayatta mı kalacak yoksa karanlığa mı karışacak? Chihiro ve Master Swordsman arasındaki karşılaşma bizlere daha neler gösterecek? Kagurabachi'nin 106. chapter'ı şu ana kadar farkında olduğumuz gerçeklerle bizleri yüzleştirirken bir yeni bilgi ve Master Swordsman'ın gerilimiyle de baş başa bırakmaktadır. Hemen bölüm incelemesine geçelim. Chihiro babasıyla Master Swordsman'ın ailesiyle olan ortak geçmişi hakkında konuşmak istese de babasına bu noktada asla ulaşamaz. Bu kararın haklılığına da Master Swordsman'la olan yüzleşmeleriyle varmaktadır. Görmekteyiz ki Master Swordsman önceki bölümlerde görmüş olduğumuz kardeşim ifadesinin aksine Chihiro'nun dayısıymış. Bu da bizleri şu soruya yöneltti. Annesinin olası kaybı ya da ayrılığında Master Swordsman'ın payı var mıydı? İlerleyen yüzleşmeler gereken cevabı verecektir. Ek olarak Master Swordsman'ın Kunoshige'ye duyduğu saygıyı da bu vesileyle görmüş olduk diyebilirim ortaya çıkan gerçekle. Devamındaysa Master Swordsman'ın misyonunun kararlılığını da bir kez daha görürken Chihiro ile beraber kendisinin yarattığı gerilimi hissetmek anlatılamaz, yaşanır anlardan biriydi. Zaman durmuştu benim içinde bölümü okurken. İlk hedefi ise Rakuzaichi'nin mimarı Sazunami klanının aykırı neferi Hakuri'dir. Ya sen ne çektin şu Kagurabachi evreninden be dostum? İnsanın hiç mi şansı tam manasıyla dönmez? Seiichi Samura da farkına varmıştır içten içe. Shinichi sadece 5 büyülü kılıcın ya da ömürlük sözleşmenin temeli değil, bu evrenin yapısıdır. Tobimune'nin Susakusu'nun üzerindeki zayıflığı bile bu teslimiyetin resmiydi. Magasumi Anka'yı bile gerçeklikten silebilir. Kim bilir Magasumi'nin daha hangi marifetlerine şahitlik edeceğiz? Heyecanla beklemedeyiz. Bu şekilde yeni bölümün sonuna geliyorum. Kanala abone olup bildirim çanını aktif hale getirerek emeğime karşılık verebilir. Yeni içeriklerden anında haberdar olabilirsin. Videoyu beğenip yorum bırakarak da içeriklerime destek olabilirsin. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.